Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. 5. yıla 81 il Türkiye turu ile başlıyoruz. 6. şehir Isparta'dayız. 5. sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Biz geldik Isparta. Merhaba Isparta. Dağları, tepeleri aştık. Isparta il sınırlarına girdik. Oo, merhaba inekler. Isparta'da ilk karşılaştığımız arkadaşlar. Maşallah. Dönme dönme. Dönme Gel dönme, kenara. devam et. Annem yolun ortasında bekliyor. Şu hamile herhalde, daha çok şiş. Dostum, devam eder misin? Merhaba. Teşekkürler. Tam antik kent yapmalı kayalar değil mi? Evet. Hep böyle kayalara oyup yapmışlar ya. Birazdan şu kayaların dibinden geçeceğiz ha, altından. Altından mı geçeceğiz? Evet. Annem. Of, vadiye nasıl dökülmüş kayalar. Oo. Sen onu değil de. Bayağı kayaların altından geçeceğiz. Ya aşağıya acayip yıkılmış. Kayaya bak. Öf. Şu aradan kopmuş. Aman. Amanın. Kaç. Koş Gülden'e. Koşma koşma. Oy, Koş Gülden'e. bayır aşağı burası. Koşma, nereye koşacaksın? Başardık. Zirveye çıktık ne? Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Müthiş. Efsane bir yer. Arkamdaki manzarayı görüyor musunuz? Bak. Bak şuraya bak. Çok güzel ya. Burası Antalya'dan Isparta'ya giden kesme yolu. Değil mi? Kesme köyünü yeni geçtik. Kesme köyünü yeni geçtik. O yol üzerindeyiz. Şöyle muhteşem bir manzara sundu bize. Karavanımız hemen arkada. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Sistem ne kadar belli oluyor bulutlardan bilmiyorum ama buradaki karlı dağlar belli oluyordur. Evet. Tabii burada durmayacağız. Sadece bir mola verdik manzarayı görünce. Mola verdik. Max'e özel ihtiyaç molası. Çok güzel ama ya. Bu arada tam şu altımızdan geçen yol, yani hala Konya'ya dönme şansımız olan yol. Evet, Burası Beyşehir Konya. tarafı. Taraf Isparta. Aynen. Burası o dediğim şeyin üstündeki yol olabilir Evet, ha. Bak Evet. şurada yol ayrımı var. O dağın altından döne döne geldik bu tarafa. Aa, orası bu yol orası, haritadan bakmıştım. Burası size bahsettiğim o yukarısı yol. Yukarısı yol. Yani şu burada şey işaretli. Toros zirve diye işaretli Evet, burası. önceki videoda bahsetmiştik. Önceki videoda mıydı? Yani Hatırlayamadım. Evet, doğru. Öbür tarafta Önceki çekmiştik. videodaydı. Önceki video. Bu arkaya hemen dağın arkası Konya. evet. Ay, çok soğuk ama. Yalnız Allah'tan Antalya'nın çıkışında bir rüzgarlı, yağmurlu, biraz soğuk gördük de oradaki normal bir hafta önceki sıcağı düşün. Sonra böyle bir Tabii yere şok geldik. geçirdik.
şok geçirirdik. Güzel bir ısınma turu oldu bize. Eksi 4'lerle başlayan ama sonrasında böyle yine eksi derecelerle devam eden enteresan Sonra bir geleceğimizi düşünce havadayız. direkt kazakları falan giydik zaten de. Ama yine öyle bir Hıdıdı hıdıdı. Şimdi yolumuz bu tarafa doğru devam ediyor. Birazdan çok harika, efsane bir lokasyona doğru gideceğiz. Bakalım. Bakalım. Manzaralara doya doya. Hemen şunu da göstermeden edemeyeceğim. Şuradaki kaya oluşumunu görüyor musunuz bilmiyorum ama çok enteresan bir kaya oluşumu ya. Çok hoşumuza gitti bu bölge bizim. Dağ köylerine giderken hayalinizle karşılaşabilirsiniz. Hep kırmızı kamyonlar görüyoruz. Bunların hepsi bir işaret. Hepsi bir işaret bunların. Baksana şuna, tam bizlik. Darısı başımıza. Şurası bakkal mı? Aa, bakkal. Ekmeğimiz yok ya. Geçtiğimiz köylerde bakkal yoktu. Hazır bir tane bulmuşken ekmek alalım da belki konaklayacak yer buluruz. Bulursak ekmeksiz kalmayalım. Sonra onun için hareket etmek zorunda kalıyoruz bazen çok güzel bir yer bulmuşken. Oo, yuvarlak ekmek. Yuvarlak ekmek. Köy ekmeği. Köy ekmeği. Ötekilerden yok mu? Onun ağzını bağlayalım da kurumasın. Karlar gitgide çoğalıyor. Evet. Bizim artık bir ara dağlardan inmemiz gerekiyor sanki ama kaç saattir dağlarda iniyoruz çıkıyoruz habire. Tam kara kışın ortasına geldik. Sparta kışını yaşayacağız. Göl donmuş, komple buz tutmuş. Kaç. Evet, bu kadar soğuğun içine böyle bir yere Niye geldik? niye geldik? Çünkü burada bir antik kent var. Antik kent manyakları olarak yolumuzu bu taraftan geçirmek istedik çünkü gerçekten güzel bir yer. Hava soğuk malum. Size soğuğu hissettiremem belki ama gösterebilirim. Ön camımıza bakar mısınız? Ön camımız açılmıyordu. Şu buharlar çözülmüyor, şu buharlar. Evet. Ben arkaya gidiyorum. Mont vesaire, kapşon, mapşon bir şeyler alıp geleyim evden. Max'in üstü örtülü. Ben de mont. Çok soğuk. İşte böyle bir havada antik kent geziyoruz. Burası Adada Antik Kenti. Güldane biraz önce karavanın içinde dedi ki buraya dedi neden adada demişler biliyor musun dedi. Dedim neden? Çünkü dedi çok soğuk ki dedi. O yüzden adada diye antik kent yapmışlar burayı.
Max her zamanki gibi fırladı hemen dışarıya. Etrafı koklayacak. Bayılıyor antik kent gezmeye. Tatlım. Geldim. Adada hikayesini anlattım arkadaşlara. Ya niye çok acele ediyorsun? Adada. İçeride soğukken, yani soğukta durduk. Tolga'ya diyorum. Burasının adını soğuk yüzünden adada koymuşlardır dedim. Nasıl yani dedim. Adada. Ben hep böyle üşüyorum çünkü. Max'in en sevdiği şey antik kent gezmek. Buraları koklarken deliriyor. Her zamanki gibi en çok biz geziyoruz. Hadi bakalım şimdi şuraya gideceğiz. Karavanımız şurada. Karşıya gideceğiz. Hadi bakalım hep beraber. Oho Isparta. Ne kadar güzel girdik diyordum az da. Ne kadar güzel bir başlangıç oldu Isparta'ya. Acayip güzel manzaralarla giriş yaptık Isparta'ya. Şimdi ana yoldan dümdüz gelseydin hiçbirini göremeyecektik. Tabii canım direkt Isparta'ya gidecektik. Evet. Ah, hiç bizlik değil. Dağlardan gitmenin güzel yanı. Her ne kadar çeyrek depo mazotuma mal olmuş olsa da Evet maalesef. ama yine de güzeldi. Yollar çok güzeldi. Çok. Ve burası gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi karavanımız şuralarda bir yerlerde. O taraftan bu tarafa doğru yürüdüğünüzde burada böyle minnacık bir tiyatro sizi bekliyor. Başrolde Gülden, yardımcı oyuncu Max ve karşınızda ben. Şurada da bir yapı var. Buraya çıkınca gördüm. Evet. Aralarda gizli kalmış hep. Kapalı her yer. Evet, biraz dağınık bir yapı ama tiyatro bu kadarsa burada fazla bir kalabalık yokmuş ki muhtemelen ben şu an tiyatronun en üstünde duruyorum. Bir yerde. Zaten adada diye buraya kim gelir? Anca bizim gibi manyaklar. Demek ki onlar da bizim gibi manyakmış ki burada yaşamışlar. Hadi Max gidelim aşağıya doğru. Hadi gel bu tarafa. Hadi. Yavaş git. Bu taraftan merdivenler burada. Ama bir dakika koku aldı ya lütfen. Yavaş. Merdivenlere gel evet. Aferin. Tontiş. Gel bakalım atla oradan aşağıya. Aferin sana be. Evim güzel evim. Oy. En hızlı gezdiğimiz antik kentlerden biri olabilir burası. Evet. Hem hava muhalefeti hem de sizin gördüğünüz sadece bu kadar malzeme var. Evet. Peki bu video bu kadar mı? Hayır. Tabii ki değil. Tabii Isparta'ya ki yeni değil. geliyoruz. Isparta'ya yeni giriyoruz. Isparta merkeze gideceğiz sizlerle birazdan. Konaklayacak yer bulacağız buradan sonra. Evet, Isparta merkezi de gezeceğiz. Belki merkeze gideriz, belki gitmeyiz. Daha belli değil. Evet. Yer bakacağız. Evet, yer bakıp aslında Isparta merkeze yakın bir yerlerde konaklayabilirsek aynı videoda Isparta merkezi de göstereceğiz sizlere. Şimdi biz tam karavana bindik. Hareket ettik. Gidiyorduk. Benim inşaat alanı gibi gördüğüm yer kazı alanı çıktı. Evet. Meğer bu tarafta çalışmaların yapıldığı daha büyük bir alan varmış. Evet. Az daha burayı görmeden gidiyorduk. Evet ya. Tatlım. Kazı çalışması gibi gözüküyor giriş tarafı ama hiçbir şey tabela değil. Ama iyi ki fark etmişiz. İç alanda falan taş yolun devamı var gibi ama giriş yolları yok. Kazı çalışması yapıldığı için de oralara girmiyoruz tabii. Var.
Var mı? Var. Yok, kapalı gibi gördüm ben. Hayır hayır. Hemen şurası. Bak. Yolumuzun güzelliği ya. Şuraya bakar mısınız dostlar? Sanki Isparta'ya değil de Karadeniz'e girmişiz gibi değil mi? Evet yani Karadeniz'deki virajlar ve yollar da rampalar. böyle. Virajlar, rampalar, dağların arasındaki yollar. Ama şuraya baksana ya, ne kadar güzel bir yol. Ve aşağısı normalde dere Evet. ama kuru. su yok tabii şu an, kuru. Maalesef. Ama bu hali bile acayip güzel gözükmüyor mu? Çok güzel. Yani sevgili izleyenler nasıl görüyor bunları televizyonlarından bilmiyorum ama müthiş. Bütün günü yollarda geçirdik ve asla doyamadık şu yolların güzelliğine. Evet. Gün batımına doğru meydana çıkan güneş. Sana da teşekkürler. Ve bu geceki konak noktamız. Yol kenarı. Evet, yolun kenarında çok güzel bir düzlük bulduk. Evet, acayip güzel bir yer. Arkada lavanta bahçesi var. Şurada şey izleri gözüküyor, teker izleri. Yol mu acaba dedik, ileriye doğru baktık ama sadece lavanta bahçesi var. Bu gece evimiz burada. Evet, sessiz sakin dinlenelim. Kaç saattir yoldayız biliyor musunuz? Valla 12'den beri yoldayız. Şu an saat 5.30. 5,5. Evet. O kadar Bu saattir. turun en uzun kilometresi bu oldu sanırım. Evet. Ve en uzun süre araç kullanma kısmı Evet. bu oldu. Iy. Gökyüzü böyle. Evet, biraz yükseldi bu taraf. Kar yok en azından. Biraz da korunaklı bir yer bulduk. Rahatız bu akşam. Evet. Ne yapalım? Bu akşam biz dinlenelim. Yarın hep beraber gezmeye devam edelim. Evet değil evet. mi? Şimdi bize biraz müsaade. Evet. Biz bir dinleyelim, kendimize gelelim. Yarın akşam Isparta'dayız. Yarın akşam değil, yarın gündüz. Özür dilerim. Yarın gündüz Isparta'dayız. Hep beraber ev konforunda Isparta'yı gezeceğiz. Şimdi birinci durağımız ne yapalım? Isparta içi. 2-3 nokta var. Hepsi birbirine yakın zaten. Sen bilirsin, herhangi biri olabilir. Ayabaniye Kilisesi var. Hangisi bize en yakınsa orayı seç. Ha şimdi ana yoldan geleceğiz. Tamam. Kilise, Profesör bilmem kim, sonra Ayayorgu Kilisesi. Tamam. Böyle yapıp Hı hı. oradan çıkışa Bir yönleniriz. park yeri bulacağız muhtemelen. Orası şehir içinde olduğu için park yeri bulabilir miyiz? Bir gidince göreceğiz. Hazırsanız gezmeye gidiyoruz. Evet. Kemerler takılsın. Oo, sen takmışsın bile çoktan. Çoktan. Bunu da kapadım. Al göz. Rahat mısın? Max arkada yolculuk yapmayı tercih ediyor bugün. Dağları, tepeleri aştık. Sonunda şehir merkezine ulaştık. Vallahi billahi ya. Ama çok güzel yollardan geçtik. Çok. Acayip güzel yollardan geçtik. Çok keyifliydi. İyi ki ana yolu kullanmayıp da Torosları aşma fikri gelmiş aklımıza. Evet, gerçekten çok keyifli yolculuktu. Manzaranın tadını çıkara anca geldik bu tarafa. Bu kadar şehir merkezine gerçi yolumuz var Var da. da. Ama şeye çıktık yani düz asfalta, otoyola çıktık en sonunda.
kahve kafesinde oturanlar var. Nereye geldik? Ayabania Kilisesi. Ama Koku müzesi olmuş 4,5 ay kadar önce. Bakalım açık mı kapalı mı? evet, şurada giriş var, Isparta Belediyesi diyor. O tarafa doğru gidelim. 3 ya da 4 ay önce restorasyon gerçekleştirilen bu yer şu anda içeride görüntü çekmek yasak. Evet, Koku Müzesi daha yeni açılmış. Hatta daha tam olarak, resmi olarak açılmamış. O yüzden içeride görüntü almamızı istemediler. Biz de almadık. Kilisenin içinde var olan orijinal tütsüyle varana kadar içeride çok hoş kokuların geçmişini barındıran şişeler, işte tütsülükler, ondan sonra kilisenin kendi güzel kalıntıları, bir de çok güzel bir ahşap kapı vardı. Onu internette bulabilirsek Müthiş. görüntüsünü ekleyelim. Çekemedik fotoğrafını ama açıldıktan sonra siz de rahat rahat gelip gezebilirsiniz. Güzel bir yer. Mutlaka tur listenize ekleyin. Çok güzel bir yer. Yeni konuma hazırlamaları. Yeni konum mu hazırlıyorum? Max'le mi boğuşuyorum bilemiyorum. Max hadi gel. Hadi kuzum, geç yerine, gideceğiz. Gideceğiz hadi. Gel bakalım Hadi geç yerine. yerine. Yavaş. Gel. Tuttum seni. Hoppa. Geç. Koca dötlü. Ne kokuyormuşum Max? Evet, koku müzesine girdik biz. Bir şey kokmuyor başka. Üstümüzde başka kokular oldu herhalde. Geç o tarafa. O tarafa geç. Kat. Etnografya Müzesi 10 kattan oluşuyormuş ve gördüğünüz gibi içinde asansör var. Asansörle çıkıyoruz. En üst kata çıkacağız. Merdivenlerden dolana aşağı ineceğiz. 10 kat. Adam 10 kat dedi. Ney dedim. Evet, enteresan bir müze gezeceğiz. Evet. Biraz da şöyle bir manzara açayım. Yani Gerçi- camlar sisli puslu ama gözükür yine az çok. Dağlar. 10. kata çıktık. Şok olursunuz. 10. katta sürpriz bir manzara bekliyor. Davraz. Bu tarafta. Şu tarafta yine bir dağ. Adını bilmiyorum. Belki de o mu Davraz? Hayır, o değil. Buradaki ilk gösterdiğim Davraz. Ve burası Isparta arkadaşlar. Evet. Burası Isparta. Çok yavaş konuşayım. Bu iğrenç espriyi de yapmasaydın iyiydi. Evimiz aşağıda. Evet, evimiz şurada tam olarak. Manzaranın güzelliğine bakın ya. Çok harika bir yerdeyiz. Ve alt katta konuşalım. Burası çok yankı yapıyor. Evet, Profesör Turan Yazgan Etnografya Müzesi. Halıların güzelliğine bakın. Isparta özel el dokuması, halılar, kilimler. En çok sevdiğimiz kat bu kat olabilir. Müthiş. İstiklal Marşı, Atatürk portresi, Seyit Onbaşı, şurada Dur Yolcu yine güzel. Şu çok güzel. Baksana da şuraya. Ve bu gördüklerinizin hepsi halı. Bunların hepsi halı. Nasıl bir işçilik. Aksakal halı yapmış onu mesela Isparta'da. Tebrikler. Tebrikler kendilerine.
Bu güzel halıları da sevgili Ahmet Aksakal yapmış. Kendi el emeği hepsi. 2014 yılında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Teknoloji eski olsaydı şu anda şunu taşıyor olacaktık. Maalesef. Düşünsene öyle bir şeyle geçtiğimizi. Çok iyiydi. Bize çok güzel değil miymiş ya? Çok iyiydi. Ve şansımıza bakar mısınız, hala kazaklarlayız. Hava çok güzel. Sparta'ya gelince hava yumuşadı. Evet. Şimdi evimize gidelim. Bir noktamız daha var. Orayı da size göstereceğiz. Sparta'nın ne kadar soğuk olduğunu size otobüs duraklarıyla gösterebilirim. Kapalı duraklar. Ziyaret için geldiğimiz yerlerden biri burası, fakat tadilat başlamış. 2026'nın 10. ayında bitecek inşallah. Bitince gezmeye gelin. O zaman market alışverişimizi yapalım. Hızlıca mini bir şehir turu attıktan sonra şehir merkezindeki konaklayacak yerler bize uygun değil. Bize uygun olmadığını düşünerek konaklayacak yer aramaya gidiyoruz. Evet, çünkü son konakladığımız yerler çok keyifliydi. Evet. Şansımızı zorlayıp üçüncüde de aynı şansı bulabilir miyiz diye deneyeceğiz. O yüzden risk alıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi aman Isparta şehir merkezine gittiniz, hiç şehir merkezini göstermediniz diyecek olanlara. Buyurun Isparta şehir Bu merkezi. görüntüler sizin için. Öyle şeyler demeyin. Hem de tam olarak Isparta'nın göbeğindeyiz. Eski binalar, bol trafik, soldaki ne? Dal boyunlu hamamıymış, tarihiymiş. Sağ tarafımızda çarşı, pazar. Cami restorasyonda. Burası da Cimer. Cimer'e gelmiştik, evet. Kovada Gölü işletmecilerini şikayet etmeye gelmiştik. Gençler birbirlerine şaka yapacağım derken karavanın önüne atıyordu arkadaşım. Enteresan gençler. Evet, neden bu kadar şehir merkezi gördünüz mü? Güneş kıraathanesi. Gazi Ertokuş Medresesi ve kümbetine geldik. Burası bizim biraz önce gittiğimiz ama yerinde yerler esen bir antik kentin kalıntılarından yapılmış. Evet ya. Salonikya, yani Sidara ve Agria antik kentlerinin kalıntılarından yapmışlar burayı. Alaaddin Keykubat döneminde yapılmış. Önceki gezdiğimiz hanlardaki gibi. Hemen yanında da efsane bir cami var. Caminin dıştan görüntüsü çok hoş görünmüyor mu sizce de? Feyzullah Paşa Camii. Evet, medreseye doğru devam. Bakın Augusto. Bu Salonikya antik kentinden gelen taşlarla yapılmış bir medrese. Salonikya Sidera. Antik kentte hiçbir şey kalmamış. Antik kenti o kadar parçalamışlar ki. Bakın bu muhtemelen bir savaşçıya yapılan bir anıt. Şurada şey var, kalkan var. Kılıç mılıç vesaire var. Altta da bir şeyler yazıyor. Bundan bir tane daha var. Hemen şurada.
Bakın bu da bir kalkan görseli. Ve bizi buraya getiren esas olay da bu. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şurada haç görselleri var. Roma haçı. Kim bilir kimin heykeliydi o antik kentin. Evet, sakallı, uzun saçlı bir amca. Bu da alanın içi. Şurada bir havuz var. Su geliyor, havuzu dolduruyor, oradan devam ediyor. Şöyle bir yer. Medrese deyip geçmeyin. Yapıda her bir santimde tarihin izlerini görmek mümkün. Bakın. Ve Gazi Ertokuş Bey. Atabey ilçesinin kurucusuymuş. Gökyüzünün güzelliği. Müthiş bir manzaraya gidiyoruz ya. Siz ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama o açıdan. Of of of. Çok güzel gözüküyor gökyüzü. Pes pembe bulutlar. Farkındaysanız biz yine geceye kaldık çünkü konak noktası bulamadık Atabey'in içinde de. Olsun, gezecek yer bulduk bir tane daha. Evet. Akşam yolculuk modu. Üstümüz başımız örtülü. Batımına doğru yola devam. Yalnız ne gün batımı be. Vallahi önümüzde açıldı yollar. Dağlar yok arada. Çok güzel gözüküyor. Gün batımına doğru devam ederken tatam sürpriz bir yer bulduk. Evet, şurada mescit var. Mescidi gördük, baktık yanında yol da var. Evet, çok mescidin oraya dedik şey yapmayalım. Gelen giden olursa aracını oraya park etsin. Biz daha bu tarafa park ettik. Bu gece buradayız. Özgür karavan hayatının işte en çok bu tarafını seviyoruz. Şöyle karavanım da çıksın. En çok bu tarafını seviyoruz. Çünkü istediğin yerde, uygun olan istediğin yerde konaklayabiliyorsun. Biz birçoğunuzun izlediği o böyle sofistik ya da sosyetik olan yerlerde maalesef konaklamıyoruz. O yüzden böyle yerlerde konaklıyoruz. Buraları daha çok seviyoruz. Daha doğalız. Şurada tezek var. Bunu çekiyor inatla. Hemen tezek. Gübre, doğal gübre. Doğal ortam. Doğal ortam, her şey doğal. Bak Max doğal ortamını buldu, 4 dönüyor ortalarda. Bir şey diyeceğim. Hı. Şuradaki kar manzaralarını görüyor musunuz? Biraz gözükmüyor ama büyük ekranlarda gözükebilir. Şuralarda. Bir de az dön benle. Dön benle. Dön 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 dön. Bak 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 bak. Orası Davras. Etrafımız karlı dağlarla çevrili. Gülden şu an titriyor. Kameramanım titriyor şu anda. Görüntü titriyorsa benden kaynaklanıyor. Evet. Ya aslında ileriye doğru devam edecektik. Birkaç konak Evet. noktası vardı ama hava kararıyordu ve yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk vardı. Burayı da görünce hiç riske etmedik ve hemen burada durduk. Evet, bu akşam burada keyif yapacağız. Evet. Ne? Su içilebilir düzeyde değil ama şey. Kullanılabilir. Depişmeyin. Tamam, az depiştik. Depişmen kuzum. Hoppa. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Karşılıklı dedik sohbet edelim sizinle. Evimize hoş geldiniz. Yeni yerinizi beğendiniz mi? Bence çok güzel oldu. Masada karşılıklı oturuyormuş gibi olmadı mı? Evet, çok güzel oldu. Ama nasıldı Isparta? Kahvemi alıyordum, geri bıraktım. O kadar güzeldi ki kahveyi bıraktım. Ama çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Yani
ilk giriş yollarımız çok güzeldi. Konakladığımız ilk akşam kaldığımız yer çok güzeldi. Evet. Donmuş göller. Bir de bu arada şeyi çekemedim ben hiç galiba ya. Yılkı atlarıyla karşılaştık Hiç aslında. çekemedin, evet. Değil mi? Hiç çekemedim. Belki 5 ya da 6 defa karşılaştık ama nasıl yani, ne arıyor bu atlar burada falan olduk. Ya Arkada ağıl vardır, köy vardır falan diye düşünüyorduk. hiç abartmıyorum. 100'den fazla yılkı atı Evet gördük. ya, Bak, çekemedim onları. hiç abartmıyorum. Hiçbirini çekemedik. Şaşkınlıkla aklıma gelmedi daha doğrusu Çünkü çekmek. böyle bir tane görüyoruz. At falan diyorum böyle, şimdi hani at yani. Ama tam geçerken bir bakıyoruz burada bir 20 tane at daha var. Evet. İnanılmazdı. Son gördüğümüz çok olanlardan oraya geçtikten sonra aklıma geldi çekmek ama uzaktı mesafeleri ve geri dönmemiz gerekiyordu. Evet, evet. Şaşkınlıkla geçtik onları. Onlar eksik maalesef videoda. Evet, bir tek o yok. Ama Isparta sınırlarında sonradan aklıma geldi, baktım. Yani o bölgede var mı yılkı atları diye. Gerçekten çok fazla varmış. Ama kısmet bu videoda size gösteremedik. Konum olarak o kadar güzel bir yerden başladık ki Isparta'ya. Evet. Yani o yoldaki her geçtiğimiz kilometre bizi inanılmaz derecede mutlu etti. Aslında çok uzun bir yolculuk yaptık. Yani Çok. biz öyle uzun yolculuk yapmaya alışkın değiliz ama hiç anlamadık bile saatler nasıl geçti. Her dönüşte başka bir manzara, başka bir karlı dağ, işte göller. Göller, kaya oluşumları, Evet. efsane virajlar, efsane yollar, dere yanlarından geçmeler. Yani o kadar dolu dolu bir görsel oldu ki. Evet. Akşam konakladığımız yer. Aynen, çok güzel denk geldi orası. Çok Yani orayı güzeldi. bilerek bulmadık. Yol üstünde giderken gördük ve durduk orada. Tıpkı burayı bulduğumuz gibi. Evet, burası da öyle oldu. Güzeldi. Burada durmasaydık bir saat daha gidecektik zaten. Ve Ama karanlığa iyi ki- kalacaktık. Evet. Muhtemelen benzinlik, dinlenme tesisi Tabii. falan gibi bir yerde Yol kalacaktık. kenarında bir şey yoksa. olacaktı. Ama burası da güzel denk geldi dediğin gibi. Şansımız yaver gidiyor orası. Sparta bizi çok güzel karşıladı. Evet, Isparta çok bomba gibi bir giriş oldu Evet. Isparta'ya. Bu ne bu? Bu ayak ne? Max, bak biz yemek yerken, biz dinlenirken şu köşede fosur fosur uyudun ya. Evet. Fosur fosur uyudun. Yüzümüze bile bakmadın. Şimdi videoyu başlattık. Konuşmaya başladık. Bak. Oradan dürte dürte bir hal oluyorsun. Arkadaşlar şu an görüyordur muhtemelen. Kamera bir açıyla yakalıyordur burayı. Evet, aşağısı gözüküyordur. Ya bakar mısın şuraya? Ayak üstte. Kafamı kaşı diyor. Masaj yap bana diyor. Bayağı. Ya. Isparta şehir merkezi de çok güzeldi. Bir tane kiliseye gidemedik sadece. Evet, aslında gittik de giremedik. Çalışma vardı Evet, çünkü çalışma içinde. vardı. Ama aslında bir yandan iyi. Tabii Çünkü canım. restore edilecek orası. Çok şöyle, atıl bir yerdi. Normalde atıl, evet, harabe şekline dönüşmüş ama diğer ilk gittiğimiz Ayabaniye Koku Evet. Müzesi olan yerde mesela o duvar freskleri, resimler silikleştirilmiş ve deforme olmuş ya. Bu şeyde öyle değil aslında. Güzel resimler vardı içerisinde. Evet. Ya O yüzden ben oraya gitmek istedim ama. kişisel görüşümdür. Eğer bu kiliseyi de diğer kilise gibi yaparlarsa yazık olur. Yani evet, kilise Ya görselini orası- çok kapatmadan yapmak lazım böyle Aynen şeyleri öyle. bence. Orası bir kilise, dışarısı kafeye dönmüş. Evet. Yani Yani Koku Müzesi olarak değerlendirmeye başlamışlar. Evet, tadilat yapılmış ama işte kilisenin özellikleri, görseli kaybolmuş. Üzerine çok fazla şey çok kapanmış. fazla yapay var içeride. Evet. Çok fazla yapay doku var. Ama Biz güzel. sevmiyoruz ama yine en azından dışarıdan bakıldığında Evet, çok hoş bir Dış görsele yapı sahip. güzel bir görüntüye sahip. İçeriden de işte aralardan, değerlerden seçemedik. Koku Müzesi de çok enteresan bir şeydi. Şey çok iyiydi. Yani keşke size de gösterebilseydik orayı ama daha resmi açılış yapılmadığı için henüz fotoğraf ve video çekmenin yasak olduğunu söylediler. Kilisenin içinde o zamanlar işte 1700'lü yıllardaydı yanlış hatırlamıyorsam kilisenin son kullanıldığı tarihler. O zamandan kalan gerçek bir tütsülük var. Oymalı iş. Efsane bir kapı var. Kapı müthişti. Onun fotoğrafını bulup ekleyelim buraya. Şimdi evet bulursak bu görsellerin üzerine ekleyelim. Bulamazsak da arkadaşları daha fazla merakta bırakmayalım. Yolumuz bu taraflara düşerse uğrayın efendim. Evet. Çok güzel bir yer gerçekten de. Isparta'nın içinde neden konaklamadık? Isparta'nın içerisinde konaklanılabilecek parklar vesaireler var ama biz
birkaç Evet. zamandır böyle çok ıssızda kaldığımız için o sessizliğe ve o sakinliğe alıştık. Evet. Yani kaldırımdan insanların geçmesi, arkaya devamlı bir araç girip çıkması, park etmesi vesaire, o bizi birazcık tedirgin eden Şeyde durumlardan. bile o mesela Ertokuş Kervansarayı'nın önünde park ettik arabayı, boş Evet. bir alan vardı. Yani konaklayacağım dedikten sonra konaklanmaz yerler değildi hiçbirisi ama biz bu kadar çok güzel doğa gördükten sonra hiç şehir içinde kalasımız gelmedi. O yüzden hızlıca oraları görüp yola devam ettik. Isparta'da bunu bozmayalım istedik. Evet, burası da çok güzel oldu. Yani Güzel. Hiçbir şey yok etrafta. 2 ya da 3 araba falan geçti geldiğimizden Anca. beri şu ana yoldan sadece. Anca. Bir de burası arayol, köy yolu. Evet. Yani köy iç yolu burası. O Aynen yüzden de öyle. trafik yok burada. O da Akşam şansımız. daha da rahat. Mışıl mışıl, tertemiz. Genellikle doğayı tercih Çok ediyoruz. güzel. Güzel oldu, güzel. Siz beğendiniz mi? Bak, hep söylüyorum. Bazı 3-5 videoda bir tekrar etmeye başladım. Bazılarınız beğen butonuna basmayı unutuyor. Bazılarınız ilk gösterimden sonra hype puanı vermeyi unutuyor. Siz beğen butonuna bastığınız zaman, yorum yaptığınız zaman ve bize hype puanı verdiğiniz zaman biz daha fazla insanın karşısına çıkabiliyoruz. Doğal olarak daha fazla insan ev konforunda 81 il Türkiye'yi gezebilecek. Buna ön ayak olmak istemez misiniz? Bir vesile olmak istemez misiniz? Neden böyle yapıyorsun? Bana bunu bir anlatın. Bana bunu bir anlatın lütfen ya. Bana bunu bir anlatır mısınız? Bakın, geçenlerde bir takipçimizin çok güzel bir yorumu vardı. Bundan birkaç yıl öncesinde diyor birçok karavancı vardı ve geziyorlardı. Evet. Ama diyor şu anda maalesef hiçbiri ortada yok. Bir tek diyor siz kaldınız. Ben de sizi uzun süredir takip ediyorum ama daha önce yorum yapma fırsatım olmamıştı. Ve ilk yorumumu da bu şekilde yapmak istedim deyip ilk yorumunu yaptı bize. Mutlu eden Yani, yorumlar. Evet, ne kadar mutlu eden bir yorum. Bu ekonomik şartlarda, mazotun 60 liraya merdiven dayadığı şartlarda Türkiye'yi gezmeye çıkmak zaten büyük bir delilik. Ama biz bu deliliği yapan bir Hala sürdürmeye çiftiz. çalışıyoruz. İşte bilekliklerimiz var. Ürettiğimiz bileklikleri satıyoruz. YouTube'dan ufak bir meblağ kazanç sağlıyoruz. O da sizlerin desteğiyle birlikte tabii ki. Facebook'tan para kazanmaya başladık. Evet, Facebook'tan bize yıldız göndererek yine destek olabiliyorsunuz. Yıldız gönderme özelliği, yani hediye gönderme diye de geçer Evet. aynı zamanda sanırım. Bu şekilde de destek olabiliyorsunuz. Yeter ki siz destek olmak isteyin. Aynen öyle. Katıl abonelerine özel içeriklerimiz başladı. Eğer konakladığımız yerler ya da içerikler uygun olursa haftada 3 video isteyen takipçilerimiz vardı YouTube'da. Her hafta mı katıl abonelerini İşte paylaşacağız? ayarlayabilirsek. 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 Çünkü bazen çok yoğun gezdiğimiz için 2 videoda bile bazen zorlanıyoruz düzenleme kısmında. Bana insaf lütfen. 3 video izleyen abonelerimiz de şimdi katıl abonesi olmasınlar mı 3 video için? Olsunlar. 3. video Olsun. katıl abonelerine özel olacak. Yani katıl... Ayrıcalıklı içerikler olacak. Daha önceki videoda da bahsetmiştik sanırım. Evet, ayrıcalıklı içerikler. Yani sadece konum paylaşmayacağız orada. Tamamen katıl abonelerine özel özel detaylar vermeyelim. Evet, Onları evet. katıl aboneleri zaten biliyorlar. Siz de katıl abonesi olursanız hem bize doğrudan destek olmuş olursunuz. Bu yolculuğumuza ortak olmuş olursunuz. Evet, 6. şehrimize başladık. Daha gezecek çok yerimiz var. 81 il gezeceğiz. Evet. O yüzden destekler lazım. Kesinlikle. Önemli bunlar. Vay be. Ay. Antalya uzun sürdü ama sonunda 6. şehrimize geçtik. 17 video. Evet, Antalya rekor. Bakalım buradan sonra 17 video. yine Antalya kadar büyük şehirlerimiz var canım. Konya'mız Daha da var. büyükleri var bakalım da. Sırada ben Konya'ya Kim- hazırlanıyorum şu an. Kim en yüksek videoya sahip olacak illerden? Evet, ama şimdi tabii Konya'ya hazırlanıyorum dedim ama Isparta'dan Konya'ya geçme ihtimalimiz zaten 2 şehrimiz var. Burdur'u gezdik. Evet. Afyon ya da Konya olacak bundan Burada sonraki. 2 alternatifimiz var 6. Evet. şehirden sonra. Yani Konya'nın yüz ölçümü de büyük ve Evet. çok fazla gezilecek yer var ya. Gerçekten Ben o yüzden öyle. Konya'yı da bir Antalya gibi Konya'ya da Afyon olacak. Bakalım daha Evet. Isparta'ya yeni geldik. Bakalım nereleri gezeceğiz, göreceğiz. çok güzel yerler gezeceğiz. Çok güzel yerler gezeceğiz. Çok güzel doğada kamp yapacağız hep beraber. Of. Bol bol karavan hayatı keyif çıkartacağız. Sobamızı yakacağız bol bol çünkü malum kış. Malum kış, ben odun kesmekten gına geldi bana 3 gündür. Evet. Dün akşam Ya. konakladığımız yerde de bir baktık odunlar var. Yani dallar var. Dallar var ağaçlardan kırılmış düşmüş. Zaten hani yaş ağaç kesmiyoruz. Tabii. Şu an sobanın etrafında gördüğünüz odunlar
Bu odunlar ta Oluk Köprü'nün oradan, Köprülü Kanyon'un oradan. Evet. Orman ağaç kesimi yapıyor. Ağaç kesimi yaptığında bazı ağaçları orada bırakıyor. Dal Yol kenarına, parçalarını dal bırakıyor. parça. Tabii ağaç Ağaç demeyelim. demeyelim. Pardon. Bizim- Yani şu kolum kalınlığında şekilsiz şukursuz aynen. Genellikle şu kalınlıkta. Şimdi ağaç Genelde derken bu. yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bizi Evet bilen evet biliyor haklısın da. haklısın. Hani genellikle bu burada kalabilir bu arkadaş. Kalmasın canım odun. Bu tür şekilsiz şukursuz bazı ağaçları oralarda bırakıyorlar yol kenarlarında. Ondan sonra onlar işine yarayacakları zaten toplayıp götürüyorlar. Evet. Biz de yolda gördüğümüzde ya da işte konakladığımız yerde çevrede varsa bunları alıp kesiyoruz ve bunları yakıyoruz. Bazıları bir tık yağmurdan kaynaklı ıslanmış oluyor, işte yaş olmuş oluyor. Köprülü Kanyon'da konakladığımız noktada ateş yakmışlar bizden önce daha geride. Evet. Orada böyle bir odun parçası vardı. Bir ucu yanmış birazcık. Geri kalanı yaştı. Yağmurda tabii ıslanmış. Onu kestik. Sobanın etrafında işte görüyorsunuzdur. Kuruyor yaşlar bir yandan. Böyle bol bol odun temin ediyoruz doğada bir yandan. Tolga hem testereyle hem baltayla bol bol çalıştı bugünlerde. Evet, bugünlerde bayağı bir yoruldum. Zaten şu an sıfatı eşkalim muhtemelen size birçok şey anlatıyordur. Biraz önce de gözüme bir şey kaçtı. Ya. Kesemedim de videoyu konuşuyordum. Onunla uğraştım. Bir yandan bu çocukla uğraşıyoruz. Bir yandan odun kesiyoruz. Bir yandan video çekmeye çalışıyoruz. Bir yandan hayatımızı idame ettirmeye Bir çalışıyoruz. yandan edit yapıyoruz önceki videoları yetiştirebilmek Ya. için. Evet, Yoğun tempolu geçiyor. Bu videoda öyle önceki konakladığımız yerde de aslında kapanış yapabilirdik. Evet. Bitirebilirdik. Akşam çekimini yapabilirdik falan ama sadece o kadarla bırakmak istemedik. Evet. Devam edelim çünkü şehir merkezinde çok gezeceğimiz yer yoktu. Onu da ilk videoya dahil edelim ki sonra doğanın tadını hep beraber rahat rahat çıkaralım istedik. O yüzden uzadı aslında bu video. Tabii ki kalınabilir bu arada. Hatta 2 gün kaldı. Tabii canım, yani 2 Kaldı. video çıkartabilirdik burada. Evet. Bir o yolculuk kısmı ve dediğin gibi şehir merkezi kısmı Ama çıkartabilirdik video da biraz ama dolu olsun. Aynen Isparta öyle. merkezini de gösterelim size ilk girişte. Çünkü merkeze çok yakın bir noktadaydık aslında yani. Diğer Isparta'nın diğer taraflarına bakarsak. Tabii. Umarız beğenmişsinizdir videomuzu. Evet. Biz Isparta girişini çok sevdik. Daha önce gelmiştik zaten Isparta'ya ama pek iyi anılarımız yok burayla ilgili. Bu manzaralar onları unutturdu diyebiliriz bize. Evet öyle. Kesinlikle öyle. Çok güzel oldu. Karavanla 81 il Türkiye turumuzun 6. şehri. Böyle gösteriyordum az daha. 6. şehri Isparta'dayız. Çok güzel yerler gezeceğiz. Harika lokasyonlar tanıtacağız İşaretledik. size. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.